İnsanoğlu toplu halde yaşamaya başladığı, yani sosyal bir varlık olduğu andan itibaren yeryüzüne izlerini bırakmaya başladı. Başlangıçta çok basit şekiller, basit resimler şeklinde olan bu izler, sonra ayrıntılı resimler, yazılı resimler, yazıtlar gibi toplumların tarihte ortaya koyduğu kültür birikimleri olarak ortaya çıktı. Tarihin akışı içerisinde topluluklar verimli toprakları keşfedip buralarda yaşamaya başlayınca bu toprakları sahiplenmişler. Sahip oldukları bu yerleri de belgelendirme çabasına girmişler. İşte ilk haritacılık örnekleri bu mülkiyet kavramının ve bunun belgelerinin oluşmasıyla ortaya çıktı. Harita sık başvurulan bir manipülasyon aracıdır. Babil'den bu yana tüm halklar kendilerini dünyanın merkezine yakınlaştırma, diğerlerini de uzaklaştırma eğiliminde oldular. Askeri açıdan gerekli görüldüğünde günümüzde bile yolların, dağların, ormanların ve denizlerin yerleri değiştiriliyor ya da koca bir kent kartografik olarak ortadan kaldırılabiliyor. 9 Kasım 1989 Perşembe. Berlin Duvarı'nın yıkılışı sadece Almanların kader günü olarak değil, aynı zamanda Uluslararası Kartograflar Birliği içinde idrak günü olarak tarihe geçti. Hemen Doğu Almanya eyaletlerini ziyaret eden Batılılar, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin mevcut haritalarının çoğunun yanlış olduğunu fark ettiler. Doğu Alman kartograflar, beyaz lekeler, yanlış yol güzergahları, mevcut olmayan kavşakların eklenmesi veya yükseklik işaretlerinin düpedüz değiştirilmesiyle hem kendi ülkelerinin insanlarını hem de ziyaretçileri açıkça yanlış yollara yöneltmişlerdi. Örneğin Batı Almanya sınırına yakın yollar yön bulmayı olabildiğince zorlaştırmak için tam olarak bulundukları gibi çizilmemiş ve okul kitaplarındaki haritalarda da Batı Berlin sadece beyaz bir leke olarak gösterilmişti. Bu kasıtlı yanıltmanın nedeni belli. Haritacılık daireleri, devlet talimatıyla askeri hedefleri gizlemek, olası casusları yanıltmak ve ordu manevra alanlarını haritalardan bütünüyle silmekle görevlendirilmişti. Bununla birlikte haritalarda yapılan çarpıcı yanıltmalar aslında o kadar da olağan dışı bir durum değil, çünkü çarpıtma insanlık tarihinin kendisi kadar eski. Daha ilk halklardan itibaren insanlar içinde yaşadıkları çevreyi tanımlamak için çaba göstermişler. Nedeni açık. Eski halklar için sorun olan zamanın değil, mekanın tanımlanmasıydı. Zamanı belirleyen gök cisimlerinin düzenli çevrimi güven veriyordu. Mekanla ilgili olaraksa durum farklıydı. İnsanın yaşam alanı, gözün görebildiği ufuk çizgisi kadar güven vericiydi. Bu sınırın ötesinde ise belirsizlik vardı. Fakat aynı zamanda özellikle dev hayvan sürülerini kovalayan gezgin avcı halklar, hedeflerine ulaşmak için zaman zaman 1000 kilometrelik bir mesafeyi aşmak zorunda kalıyordu. Örneğin Kuzey Amerika'nın ilk halklarının Missouri'ye geçişleri karşısında bilim insanları bugün bile hayret duyuyorlar. Binlerce yıl önce de Güney Denizi'nin büyük denizcileri binlerce deniz milini aşarak hedeflerine aynı güvenle ulaşmışlardı. Denize açılanların sözlü aktarımlarının yanı sıra yararlandıkları başka malzemeler de vardı. Yıldızlar, mevsimlerin değişimi, yolculuklar, söylentiler ve elbette haritalar veya harita benzeri yön bulma gereçleri. Pasifik adalarındaki ada gezginleri kısa zaman öncesine kadar palmiye saplarından ve liflerinden yararlanıyordu. Bu düzeneğin yardımı ve dalga yükselişinin, su sıcaklığının, akıntılarının, güneşin ve yıldızların tam olarak izlenmesiyle Tahiti'den Hawaii'ye kadar süren inanılmaz keşif gezileri gerçekleştirilmişti. Doğayla olan bu olağanüstü yakın bağı günümüzde Avustralya yerlileri kısmen koruyor. Hala efsanevi düş patikalarını kullanıyorlar. Özel ve kutsal noktalarda bırakılan neredeyse halı dokur gibi dokunulmuş kartografik kaya resimlerinin yapılması ve okunması bu insanların en önemli kültür miraslarından biri. Buna karşılık Kuzey Kanada ve Doğu Sibirya'daki Inuitlerin kültürü tamamen amaç yönelimli olduğu için daha çok akla hitap ediyor. Kaptan F.W. Beckey 1826 yılında Kotzebue-Sund'da o zamanlar Eskimo diye anılan Inuitlerle ilk kez karşılaşmasının ardından bu insanların sahilde kıyıları tam olarak yansıtan rölyef modelleri yaptıklarını aktarmıştı. Tepeler ve kayalıklar kum ve taş yığınlarıyla oluşturuluyor, sahil çizgisi bir sopayla çekiliyordu. Inuitler ayrıca kanolarla yaptıkları günlük yolculukların mesafelerini de buraya işaretliyorlardı. Adaların önünde bulunan kayalara varıncaya kadar her şey öylesine mükemmel gösterilmişti ki sonuç 3 boyutlu bir topografik rölyef haritaydı. Tarih öncesinde oluşan çoğu harita gibi ilk dünya haritası da taşa kazınmıştı.
Milattan önce 6. yüzyılda Babil'de yapılmış bu küçük tablette dünya bir levha halinde denizde yüzen bir ada olarak gösterilmişti. O zamanlar bilindiği şekliyle dünyanın merkezinde ise Babil vardı. Böylece bütün halkların yapmış olduğu şeyi Babilliler de yaparak kendilerini dünyanın merkezi kabul etmişlerdi. Kendi görüş açılarının ve etki alanlarının dışında kalan hiçbir şey ilginç değildi. Dünyanın kenarında yaşayanlar barbarlardı. Dünya haritaları günümüze değin istenildiği gibi değiştirilerek haritayı yapanların dünya görüşüne uygun hale getirildi. Bunun bir yabancı için yaratabileceği tehlikeleri 1601 yılında İtalyan Cizvit rahibi Matteo Ricci yaşadı. Pekin'e gittiğinde yanında Çin'i uygar dünyanın kenarında gösteren bir harita vardı. Bu Çinliler için büyük bir hakaretti. Ricci başını kurtarabilmek için basit bir hileye başvurdu. Dünya haritasını boydan boya ikiye ayırdı ve Çin ortaya gelecek şekilde kenar taraflarını ortaya çevirerek yeniden birleştirdi. Rönesans döneminde haritacılıkta o zamana kadar yapılan alegorik resimlemeler yerine olabildiğince doğru dünya haritaları geliştirilmeye çalışıldı. 16. yüzyılda Duisburg'da Mercator adıyla tanınan Hollandalı Gerard Kremer, düz bir kağıt üzerinde dünyanın çıkıntılarının nasıl gösterilebileceği konusunda kafa patlatıyordu. 1569 yılında bulduğu çözümü sundu. Bugün hala kullanıldığı şekliyle açıları derecelendirilmiş bir dünya haritasıydı bu. Fakat onun adıyla anılan Mercator projeksiyonu da gerçeğe tam uymamakta ve karaların ölçülerini bozmaktaydı. Örneğin buna göre Grönland olduğundan daha büyük görünüyordu. Yine de bu yöntemle yer ve zaman belirtmek ve doğru bir navigasyon sağlamak mümkün olmuştu. Haritalar taşıdıkları büyük önem nedeniyle her zaman askeri alanda da gündemde oldular. Harita tahrifleri eski Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi koskoca kentleri ortadan kaldıran veya orduları yanlış yönlendiren yüksek makamları meşgul etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler, Alman Mareşal Erwin Rommel'i üzerinde oynanmış haritalarla yanılttılar. Taşlık arazi olarak gösterilen bir bölgede aslında derin kumluklar vardı ve Alman tankları buraya saplanıp kaldı. Faydalı bir amaçla yapılan harita tahrifleri de var. Örneğin Amerikan Milli Parkı'nın haritasını çizen kartograflar, anı toplamak isterken telafisi olanaksız hasarlar bırakan düşüncesiz gezginlerden korumak amacıyla arkeolojik bulgu noktalarını haritada belirtmemişler. Bunun dışında pek çok şehir haritasında şehir merkezi çevresinden daha büyük gösterilir. Bunun nedeni şu: şehirlerin merkez bölgesine gösterilen ilgi genelde uzak semtlere gösterilen ilgiden daha fazla olduğundan bu bölgedeki ayrıntılar daha açık ve daha iyi gösterilmek istenir. Ayrıca turistik şehir planında görülecek yerler de gezginlerin daha rahat inceleyebilmeleri ve dolaşırken rahatça görebilmeleri için büyütülmüş oranlarla belirtilir. Daha M.Ö. 4. yüzyılda Aristo dünyanın küre biçiminde olduğunu iddia etmişti. Bu varsayım yeni çağın başlangıcında tümüyle kabul edilmişti ancak dünyamızı bir küre olarak tanımlamak tam doğru değil. Bu küre rotasyon nedeniyle kutuplarda hafifçe baskınlaşıyor, ekvatorda ise biraz şişkinleşiyor. Ayrıca Güneş'in ve Ay'ın yerküre üzerindeki çekim güçleri o kadar yüksek ki gelgit zamanlarında Avrupa birkaç santimetre yükseliyor veya çöküyor. Şimdi kafamız karışmadan konuyu en baştan bir ele alalım ve haritacılığın tarihine bir göz atalım. Tarihin yazıyla başladığı düşünülürse haritacılık mesleğinin tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Gerçekten bulunan örnekler henüz yazı yazmayı öğrenme düzeyine erişmemiş ilkel toplumlarda harita çizebilme yeteneğinin gelişmiş olduğunu kanıtlıyor. Büyük Okyanus'taki Marshall Adası'nda yaşamış olan insanların yaptıkları deniz haritaları bu görüşü kuvvetlendirir nitelikte. Hudson Körfezi'nde yaşayan eğitimsiz, araç gereçten yoksun Eskimoğların yaptıkları deniz haritaları bulundukları yerlere çok büyük uyum gösterir. Aztekler tarafından yapılan haritalarda ilk ve önemli örnekler arasındadır. Bu haritalar şekil ve resim kullanarak tarihi olayları da canlandırıyordu. Bilinen en eski harita örneği Babillilerin M.Ö. 2500 yıllarında yapmış oldukları haritalardır. Mezopotamya'da Babil kentinin yaklaşık 350 kilometre kuzeyinde bulunan harabelerdeki kazılardan çıkarılan ve kil tablet üzerine kazınmış haritaya bakıyorsunuz. Bilim adamları haritanın tarihini Akkad Sargon Hanedanı zamanı olan M.Ö. 2500 ila 2300 yıllarına dayandırıyor. Tabletin üzerinde iki dağ silsilesiyle çevrilmiş bir nehir akıntısıyla ikiye ayrılmış bölge gösteriliyor. Ortasında sahibinin adının Azala olduğu belirtilen 12 hektar civarında bir parsel var. Bilinen bu en eski harita örneğinden başka örnekler de ortaya çıkmıştır.
Milattan önce 2050 yıllarına ait Babil kent planı, Milattan önce 1700 yılına ait Dungi kentine ait kadastro haritası, Milattan önce 1500 yılına ait Nippur kent haritası, Babilliler zamanından bize ulaşan örneklerdir. Haritacılık konusunda Çinliler de oldukça iyiydi. Elde bulunan en eski örnek, milattan sonra 117 yılında taş üzerine kazılarak yapılan haritadır. Haritada Büyük Çin Seddi'nin bir kısmı ve onu kesen Sarı Irmak görülebiliyordu. Kartografik çalışmaların ilk temelleri eski Yunan bilginleri tarafından atıldı. Yerin büyüklüğü ilk kez bu devirde ölçülmüş, kutup, ekvator, enlem, boylam kavramlarıyla ilk projeksiyon bu dönemin bilginleri tarafından ortaya atılmıştı. Milattan önce 2. yüzyılda Yunanlı bilgin Anaximandros'un yaptığı harita oldukça ünlüdür. Birçok kişi tarafından astronominin kurucusu sayılan Anaximandros, bilinen dünyanın bir haritasını çizmişti. Ussal çıkarımlara önem veren bir düşünür olduğundan simetriye ağırlık vererek çizdiği bir dünya haritasıydı bu. Dünyanın bilinen ilk büyük atlası milattan sonra 2. yüzyılda İskenderiye'de yaşayan Claudius Ptolemaios, yani günümüzde daha çok bilinen adıyla Batlamyus tarafından hazırlandı. Mısır'da milattan sonra 2. yüzyılda yaşayan matematikçi, astronom ve coğrafyacı Ptolemaios, kendisinden önceki bilginlerden ve harita çalışmalarından da yararlanarak yeni bir atlas yaptı. Birçok haritayı içeren bu eser, dünyanın bilinen ilk büyük atlası olma özelliğini taşıyor. Ptolemaios atlasının bir diğer önemli özelliği ise 2. yüzyılda insanoğlunun astronomi, matematik ve coğrafya alanında geldiği noktayı göstermesiydi. Ancak bu önemli atlas ve verdiği bilgiler bir süre sonra kayboldu. Batı dünyasında 7. yüzyılda kaybolan bu eser, Arap dünyasında 8. yüzyıldan itibaren çevirileri yapılarak kullanıldı. Dahası geliştirildi. Batı dünyası ise bu önemli eser ve sunduğu bilgiler için 5 asır daha bekleyecekti. 13. yüzyılda Maximus Planudes isimli bir keşiş ve alim, Ptolemaios atlasının bir örneğini bulur ve kopyasını çıkarır. Olasılıkla 3 nüsha yaptığı düşünülen kopyaların bugün en iyi 2 örneği Vatikan ve Türkiye'dedir. Planudes'in hazırladığı kopyaların asıl önemi ise Ptolemaios'un milattan sonra 150 civarında hazırladığı orijinal esere ve 13. yüzyıla kadar yapılmış tüm kopyalara artık ulaşılamamasında yatıyor. Dolayısıyla Planudes sadece atlası kopyalayan değil, aynı zamanda onu kurtaran ilk kişidir. Fakat sonuncusu olmayacaktır. Batı dünyası Ptolemaios atlasını ancak Bizans'ta yaşayan bilim insanı Emanuel Chrysoloras'ın 1336 yılında Floransa'ya giderken beraberinde götürdüğü nüshayla kavuşur. Günümüzde Vatikan'da bulunan nüshanın Chrysoloras'ın Bizans'tan ayrılırken beraberinde götürdüğü kopya olduğu düşünülüyor. Chrysoloras'ın bu önemli hamlesi, deyim yerinde ise yeni kıtanın keşfinin yolunu açtı. Ptolemaios'un zamanı aşacak güçte hazırladığı bu önemli eseri, yeni kıtaya yelken açan Kristof Kolomb'un Santa Maria gemisinin yelkenlerine güç verecekti. Ptolemaios atlasına tekrar döneceğim ama şimdilik kaldığımız yerden haritacılığın gelişimine devam edelim. Doğaüstü görüşlerin ağır bastığı Orta Çağ döneminde haritacılar, dünyayı gerçek biçimiyle gösterebilecek ciddi atılımlarda bulunamadılar. Bu dönemde yeryüzü Romalıların anlayışı gibi daire biçiminde temsil edilmişti. Orbis Terrarum diye isimlendirilen bu haritalarda dairenin yarısı Asya kıtasını, geri kalan yarım dairenin yarısı Avrupa'yı, diğer yarısı da Afrika'yı gösteriyordu. Orta Çağ'ın bu klasik görüşünün yanı sıra dünyayı küre gibi gösteren haritalar da vardı. Orta Çağ'ın sonlarına doğru İslam dünyasında yaşayan bilginlerin astronomi ve matematik gibi pozitif bilim dallarındaki bilgi ve uygulamaları haritacılıkta önemli gelişmelere yardımcı oldu. Milattan sonra 1154 yılında Arap kartograflardan İdrisi'nin yaptığı dünya haritası Asya, Avrupa ve Afrika'yı kabaca betimliyordu. Henüz Amerika kıtası keşfedilmemişti. Bu dönemlerde dünyada denizcilik önem kazanmış, bunun sonucu olarak da deniz seyrinde önemli bir yeri olan Portolon haritalarının yapımına başlanmıştı. Portolon haritaları, limanları bütün ayrıntılarıyla gösteren, ayrıca denizcilikle ilgili bilgileri içeren ve yapımında dekoratif görünüme önem verilen haritalardı. Yeni çağın başlamasıyla bilim ve teknikteki gelişmeler haritacılığı da etkiledi. Pusulanın daha önceden bulunmuş olması açık deniz yolculuklarına olanak sağlamış, bu gibi uğraşlar insanların yeni bilgiler edinmesini ve teknolojide ilerlemesini hızlandırmıştı. Dünya büyüklüğünün bilimsel yöntemlerle ilk ölçüsü 1617 yılında Fransız bilgin Snellius tarafından yapıldı. Bunu izleyen yıllarda Fransız Bilim Akademisi,
Japonya ve Peru'da ölçülen meridyen yayları yardımıyla dünyanın büyüklüğünü belirlediler. 20. yüzyılın ilk yarısında geliştirilen fotogrametrik yöntem haritacılıkta önemli bir dönüm noktası oldu. Bu tarihe kadar bütün evreleri insan yeteneğine ve emeğine dayalı olan haritacılık çalışmaları, fotogrametrik yöntemin uygulamaya konulmasıyla harita üretiminde mekanizasyondan yararlanma döneminin başlangıcı sayılır. 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde haritacılık, diğer mesleklerde olduğu gibi tam otomasyona sokulabilme olanağına kavuştu. Günümüzde arazi ölçülerinden haritanın çizimine kadar bütün işlemler otomatlardan yararlanılarak yapılıyor. Son olarak gelişen uydu tekniği ve uzaktan algılama yöntemleriyle oldukça yüksek doğruluklu harita yapımı olanaklı hale geldi. Türklerin de haritacılığa tarih boyunca önemli katkıları oldu. Türkler dünyanın en eski uygarlıklarından biri olduklarından ve tarih içerisinde çok geniş bir coğrafyada var olduklarından haritacılık biliminde de ilk örnekleri veren uluslardan biri oldular. Türkler haritacılık alanında ilk çalışmalarında haritacılık bilimiyle ilişkili olan matematik, geometri, astronomi gibi alanlarda önemli bilim adamları yetiştirmiş ve önemli eserler ortaya koymuştur. Daha sonra ortaya konan Kaşgarlı Mahmud'un dünya haritasıyla Piri Reis haritası ve Kitab-ı Bahriye eseri bugün bile hayranlık uyandıran yapıtlardır. Dünya haritasını yapan ilk Türk olan Kaşgarlı Mahmud, 11. yüzyılda yaşamıştır. Aristokrat bir aileden gelen Kaşgarlı Mahmud, birçok Türk lehçesinin yanında Arapça ve Farsçayı da çok iyi bilen, meydana getirdiği Divan-ı Lügatit Türkolojinin kurucusu olmuş bir bilim insanıdır. Meydana getirdiği Divan-ı Lügatit sadece bir sözlük değil, Türk'ün tarihini, coğrafyasını, mitolojisini, folklorunu, edebiyatını ortaya koyan bir eserdir. Kaşgarlı Mahmud, bu eserinde ilk Türk haritacılığı eseri dünya haritasını çizmiştir. Harita deyince Piri Reis'ten bahsetmemek olmaz. Osmanlılarda haritacılık alanında ortaya atılan en ünlü eser Piri Reis'in yazdığı Kitab-ı Bahriye'dir. Burada yer alan dünya haritası ve Kuzey Amerika haritası çizim kalitesi ve iz düşümü açısından hayranlık uyandıran bir eserdir. Piri Reis 1465 ila 1470 yılında Gelibolu'da doğmuş denizci ve bilim adamıdır. Piri Reis 1517'de 1. Selim'in Mısır seferine katılmış, 1513 tarihini taşıyan ünlü dünya haritasını Sultan Yavuz'a takdim etmiştir. 1526'da Kuzey Amerika haritasını yayınlayarak 1528'de Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuş ve büyük takdir toplamıştır. Piri Reis'in haritalarını detaylıca incelemek bu videoya sığdıramayacağım kadar uzun bir konu. O yüzden onu başka bir zamana erteliyorum. Ptolemaios Atlası'na tekrar döneceğimi söylemiştim. Bu atlasın oldukça maceralı bir hikayesi var. Ptolemaios yaşadığı dönem boyunca harita çizimleri ve koordinatlar üzerinde çalıştı. Ancak Ptolemaios'un milattan sonra 2. yüzyılda yaptığı, içerisinde 27 özgün harita ve koordinatların yer aldığı dünyanın ilk atlası 7. yüzyıldan sonra ortadan kayboldu. 2000'li yılların başında İsviçre Bern Üniversitesi Ptolemaios Enstitüsü'nden Profesör Doktor Alfred Stückelberger, atlası görmek için İstanbul'a gelince dönemin Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Filiz Çağman, Profesör Doktor Celal Şengör'den yardım istedi. İTÜ'de düzenlenen tanıtım toplantısında Profesör Doktor Celal Şengör o süreci şöyle anlattı. Filiz Hanım beni yanına çağırdıktan sonra nadide eserin restorasyonu için bütçe almaya çalıştıklarını ancak devletin bütçe ayıramadığını söyledi. 30.000 euroluk masrafı üstlendim. Aradan geçen yıllar içerisinde tıpkı basımı da Boyut Yayıncılığın sahibi Bülent Özükan üstlendi. Süreç içerisinde eski Kültür Bakanı Atilla Koç ve İlber Ortaylı'nın da bürokratik engelleri aşmamıza büyük yardımları oldu. Claudius Ptolemaios, koordinat sistemi ve iz düşümler oluşturup astrolojik bilgiler üzerinde çizim yapan önemli bir isimdi. Atatürk'ün 1926'da Claudius Ptolemaios'un atlasının kurtarılması için verdiği talimat sonrası o dönem Piri Reis haritaları da müze deposundan gün yüzüne çıktı. Daha da önemlisi Piri Reis'in haritalarında Kristof Kolomb'un kayıp haritasının izlerinin bulunmasıydı. 1336 yılında Floransa'ya giden Chrysoloras iyi bir bilim insanıydı. Bilimin ne kadar önemli olduğunun farkındaydı. Bugün Vatikan'da yer alan Ptolemaios Atlası'nın Batı dünyasının ufkunu açacağını tahmin ederek bu yolculukta Atlas'ı yanına almış olmalıdır. Atlas incelendiğinde kıta Avrupa'nın batısında tek bir deniz vardır. Kolomb, Ptolemaios Atlası'nı inceleyerek sürekli olarak batıya doğru gidildiğinde denizi aşarak karaya, Hindistan'ın doğusuna ulaşacağını düşünür. Zira Amerika kıtasının varlığı bilinmiyordu. Gerçekleştirdiği sefer sırasında kendi farkına varmasa da Amerika kıtasına ulaşır.
Kolomb'un bu sefer sırasında elinde Ptolemaios'un atlası ve Paolo dal Pozzo Toscanelli'nin kendisine gönderdiği bir harita vardı. Toscanelli'nin haritasındaki bilgilerse olasılıkla Müslüman coğrafyasından gelen bilgilerle şekillenmişti. Kolomb beraberinde Toscanelli'nin haritası ve kendisinden 13 asır önce hazırlanan Ptolemaios atlası ile yola çıkmış ve Amerika kıtasına ulaşmıştı. Fakat Kolomb'dan bir süre önce Ptolemaios atlasının önemini keşfeden bir kişi daha vardı. Dünya tarihinin en önemli kırılmalarından biri olan İstanbul'un fethinin ardından bilime, coğrafyaya ve dünyaya açık olan Fatih Sultan Mehmet için başka bir dünyanın kapıları açılmıştı. Kitaplara ve bilime olan ilgisiyle bilinen sultan gerçek bir entelektüeldi. Şehri aldıktan hemen sonra tüm kitapları, özellikle de bilim kitaplarını görmek istedi. Bu kitaplar arasında sultanın en çok dikkatini çekense Ptolemaios'un Atlası oldu. Zira kurmak istediği yeni dünyayı fethetmeden önce tanıması gerektiğinin bilincindeydi. Atlas tercüme edildi. Coğrafyanın önemini tüm Osmanlı padişahları içerisinde en iyi bilen Fatih, bu eserden faydalanarak büyük bir dünya haritasının yapılmasını istedi. Şüphesiz onun coğrafya merakı, bilgisi ve vizyonu ardıllarında da olsaydı Osmanlı bir deniz imparatorluğu olabilir, belki de aynı İspanya ve Portekiz örneklerinde olduğu gibi coğrafi keşiflerde yer alabilirdi. Fatih'in böylesine değer verdiği atlas ne yazık ki onun ardından unutuldu. Zira Osmanlı tarihine bir daha onun kadar coğrafyaya ve bilime önem veren bir padişah daha gelmeyecekti. Fatih'in vefatının ardından atlas, sultanın özel kitaplığındaki birçok kitap gibi unutuldu. Ne yazık ki bazıları da kayboldu. Ta ki onun gibi tarihe, kültür ve bilime önem veren ikinci bir kişi gelene dek bu unutulmuşluk devam etti. Genç Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'daki kültüre büyük önem veriyordu. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı sırasında cephede yanındakilere bir kültür müdürlüğü kurmalıyız demişse, nasıl Cumhuriyet tarihinin en çok müze ziyareti yapan Cumhurbaşkanı olduysa, aynı felsefeyle bu müzenin arşivlerinde öğrenmeyi arzu ediyor, nelere sahip olduğumuzu görmek istiyordu. Bu düşünceyle 1926 yılında Topkapı Sarayı'nın envanterinin çıkarılması emrini verdi. Envanter çalışmaları sırasında Fatih'in çok önem verdiği Ptolemaios Atlas'ına ulaşıldı. Fakat ne yazık ki atlas çok kötü durumdaydı. Çalışmaları sürdüren kişiler eser hakkında ilk bilgileri Atatürk'e verdikten hemen sonra Ankara'ya giderek eseri Gazi'ye göstermek istediler. Ancak Atatürk eserin zarar görmesini önlemek için yerinde görmek istedi ve İstanbul'a gitti. Uzmanlardan aldığı bilgiler sonucunda eserin restorasyonu için karar alındı. Bunun üzerine restoratör Doktor Hugo Ipscha Türkiye'ye davet edildi. 1929 yılında Türkiye'ye gelen Ipscha, 4 hafta çalışarak elindeki imkanlar ışığında eserin restorasyonunu gerçekleştirdi. Bu dokunuşun ardından atlas bir kez daha yok olmaktan kurtarıldı. 2. yüzyılda bilime yelken açan Ptolemaios, ardında denizler, coğrafyalar bırakarak ve zamanı da aşarak yeni dünyanın keşfine katkıda bulunmuştu. Onun eserinin önemini kavrayanlarsa, bir alim olan ve Atlas'ı kopyalayan Planudes, Bizanslı bir bilim insanı olan ve eserin önemini kavrayarak Avrupa'ya taşıyan Chrysoloras, yeni dünyaya ulaşırken Ptolemaios Atlas'ını inceleyen, onunla yelken açan Kolomb, Osmanlı tarihinin en entelektüel padişahı Fatih Sultan Mehmet ve eserin bugüne ulaşmasını, bu topraklara bir zenginlik olarak bırakılmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu 5 önemli insan, zamanını aşarak bilime hizmet eden ölümsüzler olarak sonsuza dek yaşayacaklardır.